Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kendinizin yapabileceği şahane bir döner tarifi paylaşacağım. Eminim ki bu döner tarifini yaptıktan sonra asla dışarıdan bir daha döner almayacaksınız. Bu tarifi ben de ilk kez yaptım. Bu kadar güzel ve lezzetli olacağını gerçekten ben de hiç tahmin etmemiştim. Gördüğünüz gibi incecik, yaprak gibi oldu ve inanılmaz derecede lezzetli. Eminim ki sizler de yaptığınızda çok beğeneceksiniz ve bir daha dışarıdan asla döner almayacaksınız. O kadar kolay bir tarif ki yapması, pişirmesi, masaya getirmeniz sadece yarım saat zamanınız alacak. Hemen tarife geçiyorum. Tarif için yarım kilo dana kıyma kullandım. Kasabınıza mutlaka rica edin. Kıymanız mutlaka 2 defa çekilmiş olması gerek. Bir tane soğanı güzelce rendeledim. İki diş sarımsak ben rendeledim. Siz dilerseniz sarımsağınızı dövüp ilave edebilirsiniz. Yarım su bardağı galeta ununu ilave ettim. 2 çay kaşığı tuz, kimyon, kırmızı toz biber, karabiber, 1 çay bardağı da yoğurt ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave ettikten sonra yoğurt ile karıştırdım ki kabartma tozumuz aktif hale gelsin. 1 tatlı kaşığı kekiği de ilave ettikten sonra şöyle güzelce 5 dakika yoğurdum. Kıymamızın yoğrulması çok önemli. Mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. 5 dakika yoğurduktan sonra çeyrek su bardağı suyu ilave ettim. Su ilave ettikten sonra şöyle bir 10 dakika daha kıymayı iyice yoğurdum. Kıymamızın tam kıvam alması için mutlaka 10 dakika daha şöyle iyice bir yoğurmamız gerekiyor. Şayet kıymayı iyice yoğurmazsanız o zaman istediğiniz sonucu kesinlikle alamazsınız. Kıymayı yoğurduktan sonra şöyle kıymamı gördüğünüz gibi toparladım. Aynı hamur gibi kıymamız şöyle tamamen kıvamını aldı. Kıyma şöyle tam istediğim kıvama geldi. Kıyma istediğim kıvama geldikten sonra kıymayı 4 eşit parçaya böldüm. Dört parçaya bölmüş olduğum kıymanın her parçasını gördüğünüz gibi elimde yuvarladım. Diğer parçaları da avucumun içerisinde aynı şekilde yuvarladım. Dört parçayı da yuvarladıktan sonra tahtanın üzerine şöyle yağlı bir kağıt serdim. Kıymamızı koyduktan sonra üzerine de tekrar yağlı kağıdı serdikten sonra merdane ile şöyle hafif ezdirdikten sonra yuvarladım. Biraz açtıktan sonra yağlı kağıdı kaldırdım. Arada yağlı kağıdı kaldırırsanız sizin için bu işlemi yapması daha kolay olacaktır. Şöyle ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra alttaki kağıdı da yapıştığı için onu da tekrar şöyle kaldırdım. Hafif şöyle kıyma yapıştığı zaman kesinlikle endişelenmeyin. O tekrar kıvamını alacaktır. Şöyle üzerini kapattıktan sonra tekrar merdane ile açtım. Belli büyüklükte merdane ile açtıktan sonra ben oklava ile devam ettim. Çünkü oklava ile tam her tarafın eşit bir şekilde açılması için daha kolay oluyor. İkinci püf noktası da kıymamızın tamamen şöyle çok ince bir şekilde açılmış olması gerekiyor. Ne kadar ince açarsanız dönerimiz o kadar lezzetli ve ince olacaktır. Açabildiğiniz kadar ince açın. Kesinlikle endişelenmeyin. Şöyle kağıdı tekrardan gördüğünüz gibi kaldırdım. Bu işlemi ben birkaç defa yaptım. Birkaç tane yağlı kağıt değiştirdim. Ve gördüğünüz gibi tam istediğim gibi incecik oldu. Şöyle 1 milim kadar hatta ince oldu diyebilirim size. İstediğim inceliğe geldikten sonra yağlı kağıdımızı gördüğünüz gibi rulo şeklinde yuvarladım.
Diğer kıymalara da aynı işlemi yaptıktan sonra fırın tepsisine dördünü de dizdim. Fırınımı 5 dakika önce 200 dereceye açtım. Öncelikle fırınımız güzelce ısınması gerekiyor. 200 derece fırında 25-30 dakika pişirmeniz gerekiyor. Ben 30 dakika pişirdim. 30 dakika pişirdikten sonra sıcak sıcak hemen servis etmenizi tavsiye ederim. Piştikten sonra hiç bekletmeden hemen servis tabağına aldım. Görüyorsunuz üzerindeki dumanlar mis gibi burnuma kokusu geliyor. Yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Eminim ki bu tarifi yaptıktan sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Hem gönül rahatlığıyla yiyeceksiniz çünkü içerisinde hangi malzeme, hangi eti kullandığınızı çok iyi bileceksiniz. Bu tarifi yaptıktan sonra dışarıdan asla bir daha döner almayacağınızı garanti veriyorum. Çünkü dışarıdan alacağınız dönerlerden çok daha lezzetli olduğunu size söyleyebilirim. Şöyle döner etlerini en son parçalıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yaprak gibi incecik oldu. Tam istediğim incelikte. İster döner, isterseniz dürüm olarak sunabilirsiniz. Yalnız öncelikle şöyle 50 gram kadar tereyağını iyice erittim. İsterseniz tereyağı kullanmayabilirsiniz ama tereyağı dönerin daha da bir lezzet katacağı için mutlaka size şöyle tereyağlı yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle eritmiş olduğum bol köpüklü tereyağını da döner etlerin üzerine döktüm. Ben bu arada dönerler fırında pişerken o arada pilav da yaptım. Şimdi sizlere pilavın tarifini de göstereceğim. Öncelikle şöyle dönerimizin inceliğini tekrar size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapraktan daha bile ince ve çok lezzetli oldu. Dönerimizi şöyle son kez gösterdikten sonra size şimdi pilavın tarifine geçeceğim. Lezzetli bir pilav için 20 gram tereyağı, üzerine de 2 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ettikten sonra tereyağını şöyle güzelce erittim. Tereyağı eridikten sonra bir fincan tel şehriye ilave ettikten sonra tel şehriye hafif kahverengi renk alana kadar orta ısıda karıştırarak kavurdum. Pilavın püf noktalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü benim pilavım gerçekten tane tane ve çok lezzetli oluyor. 2 fincan pirinci de ilave ettikten sonra şöyle 1-2 dakika pirinci kavurdum. Pirinci sürekli karıştırmayacağız. Ara ara da karıştıracağız. Ben video uzamasın diyerekten sadece karıştırdığım kısımları gösterdim. 2 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra pirincimizi şöyle 2 dakika daha kavuruyoruz. Pilavın tane tane olması için pirinci güzelce kavurmamız gerekiyor. Aynı şekilde tuzu ilave ettikten sonra da pirincimizi ara ara karıştıracağız. 4 fincan su ilave ettim. Her pirince göre su miktarı değişebilir. Kendi kullandığınız pirinci tanırsınız. Ona göre pirincinizi su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ocak orta ısıda açılı. Orta ısıda su kaynamaya başlayınca ocağı kıstım. Pirinçler pişene kadar kapalı bir şekilde pirinçleri pişirdim. Ve gördüğünüz gibi pirinçlerimiz tane tane oldu. Pilavımızı tabii ki dönerden önce yaptığımız takdirde dönerimizde sıcak sıcak servis edebiliriz. Ben yanında pilavı sevdiğim için pilavlı yaptım ama siz isterseniz dediğim gibi döner ekmeği arasında veyahut da dürüm olarak yapabilirsiniz. Son aşama olaraktan da 50 gram tereyağını şöyle güzelce erittim. 1 yemek kaşığı salçayı da ilave ettikten sonra şöyle tekrar salçamızı güzelce kavurdum. Size de salçalı yapmanızı tavsiye ederim çünkü tereyağlı salça gerçekten dönerimize ayrı bir lezzet katıyor. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz derecede lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Sunumu şahane, tadı efsane, nefis bir yemek tarifi paylaşacağım. Ve hemen tarife geçiyorum. Tarif için şöyle 3 tane tavuk budunun paket bölümünü kullandım. Bu tarifi ikinci defa yapıyorum. Daha önce yaptığımda tadına gerçekten herkes yemeye doyamadı. Onun için tekrar sizlerle yapıp paylaşmak istedim. Tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra ocağı en üst ısıya açtım. Yağ önce tamamen kızdırdıktan sonra tavukları içerisine ilave edip tavukların öncelikle bir tarafını kızarttım. Tavukları gördüğünüz gibi çevirdim. Ocak mutlaka yüksek ısıda açık olması gerekiyor. Şayet ısınız düşük olursa da tavuklar yeterince kızarmayacak ve suyunu salacaktır.
Şöyle bir baş soğanı da ince ince kıydım. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Tavuklar kızardıktan sonra ocağı orta ısıya kıstım. İnce ince kesmiş olduğum soğanları da tavukların içerisine ilave ettim. Böyle orta ısıda 1-2 dakika kavurdum. Önceden soyup yıkamış olduğum havuçları gördüğünüz şekilde uzunlamasına kestim. Havuçları da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kavurdum. Avuçlar geç piştiği için öncelikle avuçları kavurmanızda fayda vardır. 2 tane kırmızı biberi de uzun uzun kestim. Biberleri de ilave ettikten sonra şöyle 10-20 saniye kadar biberlerle birlikte diğer sebzeleri de kavurdum. Bir yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası kullanabilirsiniz. İlave ettikten sonra 1 dakika kadar daha salça ile birlikte kavurdum. Önceden yıkamış olduğum bir kabağı da aynı şekilde uzunlamasına kestim. Kesmiş olduğum kabakları tavanın içerisine ilave ettim. Bir tane beyaz kabağı da aynı şekilde önceden yıkadıktan sonra uzunlamasına kestim. Beyaz kabağı da tencerenin içerisine ilave ettikten sonra şöyle bir kase haşlanmış yoğurt kullandım. Şayet kuru nohut kullanacaksanız önceden pişirmeniz gerekiyor. Piştikten sonra ilave etmelisiniz. Tatlandırmak için baharatlar, kırmızı toz biber, köri, karabiberi de ilave ettikten sonra 1 litre kadar suyu ilave ettim. Su miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Siz kendi damak zevkinize göre baharat ve tuzu ayarlayabilirsiniz. Ocak hala orta ısıda açılı. Kesinlikle ısıyı henüz düşürmüyoruz. Kapağını kapattıktan sonra su kaynamaya başladıktan sonra ocağı en kısık ısıya kısıp sebzeler pişene kadar pişiriyoruz. Yemek pişerken diğer taraftan pilavımızı hazırlıyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 1 fincan üzüm ilave ettim. Üzümleri orta ısıda gördüğünüz şekilde sürekli karıştırarak kavuruyorsunuz. Üzümler kavruldukça gördüğünüz gibi üzümler şişecektir. Hepsi tamamen şişene kadar üzümleri kavuracağız. Üzümlerin yanmaması için mutlaka sürekli olarak karıştırmanız gerekiyor. Üzümlerin hepsi şişti. İstediğim kıvamı aldı. Yıkamış olduğum 2 fincan pirinci içerisine ilave ettim. Pirinç üzümleri şöyle gördüğünüz gibi sürekli olarak karıştırdım. Pirincin tane tane olması için pirinci yıkadıktan sonra tamamen suyu süzülmesi gerekiyor. Bir de pişirirken şöyle 2 dakika kavurduktan sonra içerisine tuzu ilave edin. Tuzu ilave ettikten sonra 2 dakika daha sürekli karıştırarak pirinci kavurun. Tane tane pilav yapmak istiyorsanız pirinci çok iyi bir şekilde kavurmanız gerekiyor. 3,5 bardak su ilave ettim. Her pirince göre su miktarı değişebilir. Kendi pirincinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapattım. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağı kıstım. Pirinçler suyunu çekip tamamen pişene kadar
en kısa da pişirdim. İşte bu, gördüğünüz gibi pilavımız tane tane ve nefis görünüyor. Hiç üzümlü pilav yaptınız mı bilmiyorum fakat mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Pilavımız piştikten sonra servis tabağına aldım. Siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz ama bu servis şekli benim çok hoşuma gittiği için ben bu şekilde sunmayı tercih ettim. Ortasını daha yüksek ve tepeleme şeklinde yaptım. Kenarlarını şöyle kaşık ile düzleştirdikten sonra yemek de pişti. Sebzeleri ben biraz diri bırakıyorum. Çok yumuşak olduğu zaman sebzelerin lezzeti gidiyor. Sebzeleri gördüğünüz gibi pilavın üzerine dizdim. Bence yemek ne kadar lezzetli olursa olsun sunum da çok önemli diyorum. Ben sunuma çok önem veriyorum. Sizlere şöyle bir sunum hazırladım. Sebzeleri gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde pilavın üzerine dizdim. Pişmiş olan tavuk butlarını da pilavın orta kısmına koydum. Sebzelerin arasına da birer kaşık nohuttan koydum. Ben bu şekilde sunum hazırladım fakat sizler de kendi göz zevkinize göre istediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Özellikle bu şekilde Hintliler yapıyor. Onlardan görmüştüm. Ben de onlara benzer bir sunum hazırladım. En son üzerine şöyle yemeğin sosundan bol miktarda gezdirdim. Sosu pilavımıza ayrı bir lezzet katacaktır. Yemeğimiz yeterince renkli oldu fakat ben yine de biraz daha canlansın diyerekten ortasına şöyle nar koydum ve hemen lezzetine bakıyoruz. Yemek gerçekten nefis ve inanılmaz derecede lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şayet sevdikleriniz için özel bir yemek yapmamı istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarda mutlaka okuyacağım. Sizin adınıza o yemeği yapıp paylaşacağım ve sizin istediğiniz ismi videomda anons edeceğim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra zilin sesini açmayı kesinlikle unutmayınız.